İtalya, Melodi'nin desteğiyle Çanakkale'dekine benzer bir şekilde çok büyük bir köprü yapmayı planlıyor. Bu köprü tamamlandığında sadece Sicilya adasıyla İtalya anakarasını birbirine bağlamayacak. Aynı zamanda 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Sadece bu kadar da değil. Adaya yolculuk sürelerini ciddi şekilde kısaltacak. Şu anda bu boğazı geçip Sicilya'ya ulaşmak için feribotla 100 dakikalık bir yolculuk yapmak zorundasınız. Ancak 15,5 milyar dolarlık bütçeye sahip olan bu köprü mesafeyi 50 dakika azaltarak yolculuk süresini arabayla 10 dakikaya düşürecek. Böylece Sicilya ülkenin geri kalanına çok daha güçlü şekilde bağlanacak. Ama ortada çok büyük bir sorun var. Bu bölge böyle devasa bir köprü yapmak için pek de ideal bir bölge değil. Kasırga seviyesindeki rüzgarlar ve aktif fay hatları bu projeyi bekleyen doğal felaketler. Öte yandan bir de İtalya'nın gerçeği var. Bildiğiniz üzere İtalya deyince hepimizin aklına ilk gelen şey maalesef mafya. Projenin yapılmak istendiği bölgede de mafya oldukça güçlü. Dolayısıyla bu ve bunun gibi nedenler projeyi hayata geçirmeyi zorlaştırıyor ve süreyi uzatıyor. Gelin tüm bu detayları NATO, Avrupa Birliği ve mafya tarafını detaylıca anlatalım. Ama öncesinde senden küçük bir ricam var. Son dönemlerde YouTube kanalımı maalesef önermiyor. Bu nedenle videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve mümkünse arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. İnanın bana bu destekleriniz kanalın geleceği adına çok önemli. Bu küçük hatırlatmadan sonra artık analizimize geçebiliriz. Sicilya yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığı Akdeniz'in en büyük adası. Tarım, şarap, balıkçılık ve turizm gibi sektörlerle İtalya ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Fakat bu bölgeye ulaşım düşünüldüğü kadar kolay değil. Messina Boğazı'nın en dar kısmı aslında sadece 3 kilometre. Ancak bu kısa mesafeye rağmen bölgede iki tarafı doğrudan birbirine bağlayan bir köprü ya da tünel bulunmuyor. Bu nedenle eğer İtalya'nın Calabria bölgesinden Sicilya'ya geçmek isterseniz yaklaşık 1 saat süren feribot yolculuğu yapmak zorundasınız. İşte bu durum Sicilya'yı izole hale getiriyor. Sanırım neden böyle düşündüğümü ve size böyle aktardığımı açıklamam gerekiyor. Teorik olarak Avrupa'da kesintisiz bir şekilde araba kullanarak Londra'ya kadar gidebiliyorsunuz. Çünkü Fransa'dan İngiltere'ye açılan bir tünel var. Ama Sicilya'ya geçmek için feribot kullanmak zorundasınız. Yani İtalya anakarasıyla Sicilya arasında doğrudan bir kara bağlantısı bulunmuyor. İşte bu yüzden yıllardır neden buraya bir köprü yapılmıyor sorusu gündeme geliyor. Aslında bu durum sadece bugüne özgü değil. Geçmişte de birçok defa plan yapıldı. Hatta en eski örnek olarak Roma dönemine kadar gidebiliriz. O dönemde fıçı ve ahşap parçalarla geçici bir köprü bile kurulmuştu. Öyle ki bu köprü sayesinde savaşa götürülen ağır yükler ve hatta filler bile buradan geçti. Fakat bu kadar geriye gitmeye gerek yok. Modern dönemde de birçok proje ortaya atıldı. İngiltere ile Avrupa'ya bağlayan Manş Tüneli gibi bir tünel yapılması bile düşünüldü. Ama boğazın çok derin olması ve güçlü akıntılar nedeniyle bu fikir rafa kaldırılmak zorunda kaldı. Kısacası Messina Boğazı Köprüsü projesi İtalyan hükümetinin 1969'da ilk kez teklif etmesinden bu yana birçok kez onaylandı ve sonrasında iptal edildi. Gelinen noktadaysa Başbakan Meloni'nin yönetimi bu devasa projeyi 2023 yılında yeniden hayata geçirdi. Ve bu istek Romalılar tarafından ilk kez tasarlanan bu iddialı projenin şimdiye kadar ulaştığı en ileri aşamayı işaret ediyor. Gelelim bu projenin detaylarına. Messina Boğazı Köprüsü yaklaşık 3,7 kilometre uzunluğunda olacak ve asma bölümü 3,3 kilometreye kadar ulaşacak. Böylece 1277 metre uzunluğuyla şu anda dünyanın en uzun köprüsü olan Çanakkale Köprüsü'nü geçecek. Öte yandan sadece uzunluğu değil, yüksekliği de dikkat çekici. Çünkü köprüyü taşıyacak olan kulelerin uzunluğu 382 metre olacak. Yani Empire State'ten daha yüksek kulelerden bahsediyorum. Bu da köprüyü dünyanın en yüksek köprülerinden birisi yapacak. Öte yandan her iki yönde de üçer araç şeridi ve çift hatlı demiryolu ile çevrili olacak olan bu köprü saatte 6000 araç ve günde 200 tren taşıma kapasitesine sahip olacak. Ayrıca bu köprü sayesinde trenlerin de seyahat süresinde 2,5 saat tasarruf sağlanacak. Evet, tüm bunlar işin sivil tarafı ama İtalya bu projeyi askeri anlamda bir savunma projesi olarak da görüyor. Bu proje İtalya'nın NATO tarafından hedeflenen gayri safi yurt içi hasılasının %5'ine ulaşan savunma harcamalarına yönelik taahhütüne ivme kazandırabilir.
Zira hükümet bu köprüyü savunma ile ilgili bir proje olarak sınıflandıracağını ve böylece %1,5'luk güvenlik bileşenini karşılamasında yardımcı olacağını belirtti. Yani İtalyanlar köprünün NATO'nun güney kanatlarını hızlı birlik hareketleri ve ekipman konuşlandırması için stratejik bir koridor oluşturacağını ve bu nedenle güvenliği arttırıcı bir altyapı olarak nitelendirdiklerini savunuyor. Öte yandan geçen yazın başlarından bu yana 600'den fazla profesör ve araştırmacı askeri sınıflandırmaya karşı çıkan bir mektup imzaladı. Çünkü böyle bir adımın köprünün askeri kullanımına dayanıp dayanmayacağını görmek için ek değerlendirmeler gerektiğini belirtiyorlar. Muhalifler ayrıca bu sınıflandırmanın köprüyü potansiyel bir hedef haline getirebileceğini de söylüyor. İşin Avrupa Birliği tarafı da var. Bu proje AB tarafından stratejik olarak destekleniyor. Köprü Avrupa'nın büyük ulaşım ağı olan TEN-T yani Trans-Avrupa Ulaşım Ağı içerisine dahil edildi. Dolayısıyla Avrupa Birliği şunu diyor: bu bağlantı Avrupa için önemli. Sicilya'da sisteme entegre olmalı. Hatta bazı AB yetkilileri projeyi açık şekilde destekliyor. Ancak bu projenin olumsuz yanları da söz konusu. Öncelikle işin teknik kısmı zaten oldukça zorlu süreçleri barındırıyor. Ancak bunların dışında daha zorlayıcı şeyler de söz konusu. Mesela köprünün yapılacağı yer Afrika ve Avrasya levhalarının kesiştiği bir fay hattının üzerinde bulunuyor. Tam bu bölgede 1908 yılında 7,1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu ve maalesef 80 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla bu köprünün olası deprem risklerine karşı dayanıklı olması gerekiyor. Bunun yanında rüzgarlar da başka bir problem. Biliyorsunuz benzer bir sorunu İstanbul Havalimanı projesinde biz de yaşamıştık. Olumsuz hava şartlarının uçakları zorlayabileceği konuşuluyordu. Buradaysa durum neredeyse aynı diyebilirim. Boğazın dar yapısı nedeniyle rüzgar hızları saatte 120 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu yüzden köprü aerodinamik olarak özel tasarlanıyor. Dolayısıyla bu özel tasarım sayesinde saatte 300 kilometreye kadar esen rüzgarlara karşı dayanabileceği hesaplanabiliyor. Velhasıl tüm bunlar aslında mühendislikle aşılabilir sorunlar. Ancak işin bir de sosyal tarafı var. Köprünün birbirine bağlayacağı Sicilya ve Calabria, İtalya'nın en yoksul bölgeleri arasında bulunuyor. Bu da mafya gibi organize suç örgütlerinin bu tarz büyük projelere sızma riskini arttırıyor. Ancak uzun yıllar sonrasında köprü projesini yeniden başlatan hükümet kararnamesinde İçişleri Bakanlığı'na mafya karşıtı önlemler üzerinde kontrol yetkisi veren bir madde yer alıyor. Bu maddelerin açıklanmasından sonra İtalya Cumhurbaşkanı bu geçici düzenlemenin kontrolleri zayıflatacağı endişesiyle projenin İtalya'daki tüm büyük ölçekli altyapı projeleri için geçerli olan mafya karşıtı mevzuata tabi kalması konusunda ısrar etti. Dolayısıyla yetkililer organize suçun projeden uzak tutulmasının en büyük öncelik olduğunu belirterek Expo 2015 Dünya Fuarı ve 2026 Kış Olimpiyatları oyunları için kullanılan protokollere uyulacağı söylendi. Evet, tüm bunlar bir çözüm yolu ama lafın kısası bu gerçekten çok büyük bir proje. Bahsetmiş olduğum tüm bu zorluklara rağmen İtalya hükümeti projeyi 2023 yılında tekrar onayladı ve bunu tarihi bir gün olarak tanımladı. Planlara göre inşaatın 2024 civarında başlaması ve toplam maliyetin yaklaşık 13 milyar doları bulması gerekiyordu. Ancak gelinen noktada 15,5 milyar dolarlık bütçe onaylanmış olmasına rağmen şu anda inşaat başlamamış görünüyor. Dürüst olmak gerekirse bu proje yıllardır iptal edilip yeniden başlatıldığı için hala herkesin aklında aynı soru var. Bu proje gerçekten bu sefer yapılacak mı? Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videonun bu kısmında sizinle biraz sohbetleşmek istiyorum. Kanalın izlenmeleri son zamanlarda oldukça düştü ve bu beni motivasyon anlamında aslına bakarsanız olumsuz etkiliyor. Bu yüzden destekleriniz benim için son derece önemli. Takipçilerimin, kardeşlerimin desteğini hissetmek istiyorum. Peki bunu nasıl yapabiliriz diyorsanız yorum atabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz veya videoyu eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tüm bunlar algoritmada daha fazla öneri almamız için son derece kıymetli. Ayrıca katıl butonunu yeniden aktive etmek zorunda kaldım. Aslında katılı açmak yapmayı istediğim bir şey değildi ama buna mecbur kaldığım bir dönemin içerisinden geçiyorum. Dolayısıyla katıla özel canlı yayınlar ve videolar geleceğini de söylemem gerekiyor. Bana maddi destek olmak isterseniz buraya bir göz atın derim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışla kalın.